Uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nun ortasında, haritalarda bile görünmeyen, medeniyetten uzak ve ıssız bir adada yalnız başınıza terk edildiğinizi hayal edin. Etrafınızda ne bir yerleşim vardır, ne yardım çağrınızı duyacak bir gemi, ne de sizi kurtaracak küçücük bir umut. Günler geçer, sonra haftalar, aylar ve sonunda yıllar. Medeniyetin binlerce kilometre uzağında, doğanın zorlu koşullarıyla mücadele etmek ve hayatta kalmaktan başka çareniz yoktur. Böyle bir ıssız adada sizce ne kadar hayatta kalabilirsiniz? Bir hafta mı? Bir ay mı? Peki ya 4 yıl? Eğer bir gün ıssız bir adada tek başınıza kalsaydınız, sizce sizi en çok zorlayan şey ne olurdu? Açlık mı? Susuzluk mu? Yoksa yalnızlık mı? Yorumlarda merak ediyorum. Bu hikaye size bir romanın ya da Hollywood filminin konusu gibi gelebilir. Ancak şimdi anlatacağım hikaye tamamen gerçek. Bu hikaye, Pasifik Okyanusu'nun ortasında ıssız bir adada 4 yıldan fazla süre tek başına hayatta kalmayı başaran bir adamın hikayesi. Hatta onun bu 4 yıllık hayat mücadelesi o kadar etkileyiciydi ki, daha sonra tarihin en ünlü yazarlarından biri olan Daniel Defoe, onun hayat hikayesinden esinlenerek dünyanın en çok okunan macera romanlarından biri olan Robinson Crusoe'yu yazdı. Bu adamın adı Alexander Selkirk. Peki bu Alexander Selkirk kimdi? Ne yaptı da Pasifik'in ortasında tek başına 4 yıl yaşamak zorunda kaldı? Bir gemi kazası mı yaşandı? Yoksa kaderin ona oynadığı sert bir oyun muydu? Bu hikaye sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil. Aynı zamanda insanın gururu, inadı ve doğa karşısındaki sınırları hakkında gerçek bir hikaye. Alexander Selkirk'ü yakından tanımak için 1676 yılına İskoçya'nın doğu kıyısındaki küçük balıkçı kasabası Lower Largo'ya gitmek gerekiyor. Selkirk bu kasabada bir ayakkabı tamircisinin 7 oğlundan biri olarak dünyaya geldi. Fakat daha çocukluk yıllarında onu diğer kardeşlerinden ayıran bir özellik vardı. Selkirk asi bir karaktere sahipti. Kuralları sevmez, emir verilmesinden hoşlanmaz, çabuk öfkelenir ve otoriteyle sık sık çatışırdı. Kasabanın dar sokakları ve sıkı kuralları onun gibi biri için adeta bir kafes gibiydi. Kısacası özgür ruhlu, halk tabiriyle başına buyruk biriydi. Ama bu başına buyrukluğu ileride onun başına bela alacaktı. 1693 yılında henüz 17 yaşındayken kilisede çıkardığı taşkınlık yüzünden yerel kilise mahkemesine çağrıldı. Bu mahkemeye çıkması demek tüm kasabanın önünde cezalandırılmak ve itibarını kaybetmek anlamına geliyordu. Selkirk bu mahkemeye çıkmayı kabul eder miydi? Elbette hayır. Yine asi karakterinin sesini dinledi ve kaderine boyun eğmek yerine kaçmayı seçti. Ancak küçücük bir kasabada ne kadar kaçabilirdi? Bir süre sonra denizci olmaya karar verdi. Hem kasabadan kurtulacak hem de özgürce dünyayı gezecekti. Hemen gidip bir kaptanla anlaştı. Ancak anlaştığı kaptan sıradan bir denizci değildi. Yasal korsanlık yapan bir kaptandı. Yasal korsanlık, bir devletin savaş zamanlarında düşman gemilerine saldırmak için özel gemilere verdiği resmi izinle yapılan bir faaliyetti. Bu korsanlar hükümet adına çalışır ve elde edilen ganimetten pay alırlardı. O dönemlerde bir gemide çalışmak her baba yiğidin çıkabileceği bir macera değildi. Denizcilik dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biriydi. Aylarca kara yüzü görmediğiniz yolculuklar, fırtınalar, dev dalgalar, hastalıklar ve Selkirk'in hiç sevmediği sert disiplin bu hayatın parçasıydı. Birçok gemide en küçük hatanın cezası kırbaçtı. Selkirk bu hayata hızlı bir şekilde adapte oldu. Güçlü fiziği ve asi karakteri ona avantaj sağlıyordu. Halat çekmeyi, yelkenleri onarmayı ve fırtınalarda direklerin üzerinde çalışmayı öğrendi. Ancak onu diğer denizcilerden ayıran asıl özellik keskin zekasıydı. Selkirk, sayılar ve yön bulma konusunda doğuştan yetenekliydi. O dönemde okyanusta rota belirlemek için yıldızları okuyabilmek büyük bir beceriydi. Selkirk, usturlap ve sekstant kullanmayı öğrenerek kısa sürede gemilerde değerli bir seyir ustası haline geldi. 1695 ile 1701 yılları arasındaki dönem tarih kayıtlarında pek net değildir. Ancak bazı tarihçiler Selkirk'in bu yıllarda Karayipler'de faaliyet gösteren yasal korsan gemilerinde çalıştığını düşünüyor. Bu yıllar onun karakterini tamamen değiştirdi. Artık o, küçük bir kasabanın asi genci değil, okyanusların sert kurallarıyla yetişmiş
tecrübeli bir denizciydi. 1701 yılında Selkirk kısa süreliğine memleketine döndü. Belki de kazandığı parayla sakin bir hayat kurmayı düşünüyordu. Ancak bu deneme uzun sürmedi. Kasabaya döndükten kısa süre sonra yine olaylara karıştı ve toplumla uyum sağlayamadı. Selkirk artık karada yaşayamayacağını anlamıştı. 1703 yılında kader onun yüzüne yeniden güldü. Ünlü kâşif ve eski korsan William Dampier, İspanyol gemilerine karşı büyük bir yağma seferi düzenliyordu. Selkirk'in denizcilik ve navigasyon becerilerini duyan Dampier, onu sefere katılmaya davet etti. Selkirk bu teklifi kabul etti ve Cinque Ports adlı gemide seyir ustası olarak göreve başladı. Bu görev onun kariyerinin zirvesiydi. Ancak kısa süre sonra Cinque Ports'un kaptanlığı genç ve tecrübesiz bir adam olan Thomas Stradling'e verildi. Selkirk, ömrünü denizlere adamış deneyimli bir denizciydi. Stradling ise genç, tecrübesiz ve kendini kanıtlamaya çalışan kibirli bir kaptandı. İkisi arasındaki gerilim kısa sürede başladı. Aylar süren yolculuk boyunca gemi ağır hasar aldı. Fırtınalar direkleri zayıflatmış, ahşap gövde deniz solucanları tarafından kemirilmişti. Selkirk geminin durumunun tehlikeli olduğunu fark etti. Bir gün kaptanın yanına giderek sert bir uyarıda bulundu. "Geminin durumu iyi değil kaptan. Bu şekilde daha fazla seyredemeyiz. En yakın limana dönmezsek batacağız." Stradling bu sözleri bir uyarı olarak değil, otoritesine meydan okuma olarak gördü. Bu gemide kaptan benim Selkirk. Gemide ne yapılması gerekiyorsa ona ben karar veririm. Sen değil. Günler geçtikçe gerilim büyüdü. Mürettebat ikiye bölünmeye başladı. 1704 yılının Eylül ayında gemi Şili açıklarındaki Juan Fernandez adalarına ulaştı. Mürettebat burada su ve erzak toplamak için karaya çıktı. Selkirk gemiyi yakından inceleme fırsatı buldu ve gördüğü manzara onu dehşete düşürdü. Gemi neredeyse çürümüş durumdaydı. Sonunda kaptanı açıkça konuştu. "Bu gemi daha fazla yol yapamaz. Bu şekilde açılırsak batacağız. Bu çürük tabutta ölmektense beni burada bırakmanız daha iyi." Selkirk bunu söylerken mürettebatın kendisini destekleyeceğini düşünüyordu. Ama yanıldı. Kaptan Stradling için bu sözler fırsattı. Pekala Selkirk. Madem isteğin bu yönde, isteğin yerine getirilecek. Selkirk'ün eşyaları bir sandık içinde sahile indirildi. Bir tüfek, bir miktar barut, bir balta, bir bıçak, bir incil. Selkirk o anda söylediği sözlerden pişman oldu. Kaptanın yanına giderek kararından vazgeçtiğini söyledi. Ancak artık çok geçti. Cinque Ports yavaşça ufukta kayboldu ve Alexander Selkirk Pasifik Okyanusu'nun ortasında tek başına kaldı. Geminin ufukta kaybolduğunu ve artık tamamen yalnız kaldığınızı düşünün. Siz olsaydınız o anda ne yapardınız? Geminin geri dönmesini mi beklersiniz? Yoksa hemen hayatta kalmak için harekete mi geçerdiniz? Gemi gözden kaybolduktan sonra adanın kasvetli sessizliği Selkirk'ü derinden sarstı. İlk günler neredeyse hiçbir şey yapmadı. Sahilde oturdu, ufka baktı. Belki kaptanın geri döneceğini düşündü. Ama kimse gelmedi. Selkirk kısa sürede hayatta kalmak için bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Adada tatlı su kaynakları ve yabani keçiler vardı. Başlangıçta tüfeğiyle avlandı. Ancak barut hızla tükeniyordu. Son mermisini attığında Selkirk için yeni bir dönem başladı. Artık avını kendi gücüyle yakalamak zorundaydı. Zamanla keçileri kovalamayı öğrendi. Günler geçtikçe bedeni güçlendi. Kayalıklarda koşmak ve tırmanmak onun için sıradan hale geldi. Aynı zamanda bazı keçileri evcilleştirerek sürekli bir besin kaynağı oluşturdu. Selkirk adada kaldığı ilk aylarda yaşam alanı olarak sahil kıyısını tercih etmişti. Çünkü burada balık avlaması, tatlı su bulması daha kolaydı, hem de okyanusu daha rahat gözlemleyebiliyordu. Belki bir gün ufukta bir gemi görünür umuduyla saatlerce okyanusu seyrediyordu. Ancak kısa süre sonra sahil onun için güvenli bir yer olmaktan çıktı. Çünkü yılın belirli dönemlerinde adaya yüzlerce dev deniz aslanı ve fok balığı geliyordu. Bu hayvanlar çiftleşmek ve yavrulamak için sahilleri tamamen işgal ediyordu. Yüzlerce sayıya ulaşabilen bu dev hayvanlar sahilde birbirleriyle kavga ediyor, kükreyerek bağırıyor ve adanın tüm sessizliğini ve huzurunu bozuyorlardı. Selkirk sabah uyandığında bu manzarayla karşısında şaşkına döndü. Sahil artık yürünmesi bile imkansız bir hale gelmişti. Bu dev hayvanların arasında kalmak ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Selkirk sahilde kurduğu tüm düzenini terk etmek zorunda kaldı. Hiç girmek istemediği adanın iç kesimlerine doğru ilerledi ve ormanlık bölgede kendine yeni bir yaşam alanı belirledi.
burası daha güvenliydi. Zaman geçtikçe Selkirk adadaki yabani hayvanları daha iyi gözlemlemeye başladı. Keçiler onun en önemli ana besin kaynağı olmuştu. Ancak keçi yakalamak veya avlamak yorucuydu. Onun yerine daha basit avlar gözüne kestirdi ve sahile inerek denizden gelen fok ve deniz aslanlarını da avlamaya başlamıştı. Bu ıssız adada hayatta kalabilmek için doğanın sunduğu tüm imkanları sonuna kadar kullanmayı öğrenmişti. Artık Selkirk için bu ada mahsur kaldığı toprak parçası değil, bu adayı kontrol altına almış, kendisinin konfor alanına çevirmiştir. Adanın iç kesimlerinde 2 kulübe yaptı. Biri yemek hazırlamak için, diğeri uyumak için kullanılıyordu. Ateş yakmayı öğrendi ve o ateşi bir daha hiç söndürmedi. Artık Selkirk sadece hayatta kalmıyordu. Adanın bir parçası haline gelmişti. Ancak geceleri başka bir sorun ortaya çıktı. Kulübesine yüzlerce dev sıçan giriyordu. Yiyecekleri kemiriyor ve uykusunu kaçırıyordu. Selkirk bu soruna ilginç bir çözüm buldu. Adada yaşayan vahşi kedileri beslemeye başladı. Zamanla kediler kulübenin çevresinde yaşamaya başladı ve sıçanları avladılar. Selkirk adada kendi küçük ekosistemini kurmuştu. Yıllar geçtikçe Selkirk her gün adanın en yüksek tepesine çıkarak ufku gözlemliyordu. Bir gün uzaklarda 2 geminin adaya doğru yaklaştıklarını gördü. Kurtuluşun yaklaştığını düşündü. Ancak gemiler yaklaştıkça direklerinde dalgalanan bayrağı fark etti. Bu İspanyol bayrağıydı. Selkirk için bu ölüm demekti. İspanyollar İngiliz korsanlarını yakaladıklarında çoğu zaman köle olarak madenlerde çalıştırıyor ya da idam ediyordu. Selkirk hemen tepeden inerek yaşam alanındaki ateşini söndürdü ve ormanın derinliklerine doğru kaçtı. İspanyol denizciler adaya çıktı ve onu fark ederek peşine düştüler. Ancak Selkirk adaya daha hakimdi. Büyük bir ağaca tırmandı ve ağacın sık yapraklarının arasında gizlendi. İspanyollar onu bulamadı. Gemilerine dönüp adadan ayrıldılar. Selkirk adadan kurtulma umudu yarım kaldığı için üzgündü. Ama bir yandan da İspanyollara yakalanmadığı için mutluydu. Aylar sonra bir gün ufukta yeniden gemiler belirdi. Bu kez direklerde İspanyol bayrağı değil, İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Selkirk hemen sahile koştu ve büyük bir ateş yaktı. Gemilerden biri Woodes Rogers komutasındaki Duke gemisiydi. Denizciler karaya çıktıklarında karşılarındaki adamı gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Keçi derileri giymiş, sakalları uzamış, güneşten kavrulmuş bir adam gördüler. Selkirk iletişim kurmaya çalışıyor ama kelimeler ağzından çıkmıyordu. 4 yıldan uzun süre kimseyle konuşmamıştı. Sonunda Rogers onun kim olduğunu anladı. Alexander Selkirk tam 1583 gün boyunca tek başına yaşamıştı. Kaptan Rogers, Selkirk'ü gemisine alıp İngiltere'ye götürdü. Selkirk İngiltere'ye döndüğünde adada yaşadığı 4 yıllık hikayesi kısa sürede yayıldı. Gazeteler, kahvehaneler ve denizciler bu inanılmaz hikayeyi konuşuyordu. Bu hikayeyi duyan kişilerden biri de ünlü yazar Daniel Defoe'ydi. 1719 yılında Defoe, Selkirk'in hayat hikayesinden esinlenerek Robinson Crusoe romanını yazdı. Ancak romanda birçok şey değiştirilmişti. Crusoe bir isyan sonucu değil, gemi kazası sonucu adaya düşüyordu. Roman kahramanı adada bir koloni kurarken Selkirk aslında yalnızlıkla mücadele etmişti. Ama yine de Robinson Crusoe'nun arkasındaki gerçek hikaye Alexander Selkirk'e aitti. Selkirk, İngiltere'ye zengin bir adam olarak dönmüştü. 4 yıllık ada hayatından sonra medeniyete alışması kolay olmadı. Londra'nın kalabalığı ve gürültüsü ona adadaki sessizlikten daha yabancı geliyordu. Bir süre sonra denizlere tekrar döndü. Fakat 1721 yılında Batı Afrika açıklarında bir gemide görev yaparken ateşli bir hastalıktan 45 yaşında hayatını kaybetti. Ama hikayesi yaşamaya devam etti. Alexander Selkirk'in hayat hikayesi çoğu kişi tarafından bilinmiyor olabilir. Ancak onun yaşadığı gerçek hikaye, insanın doğa karşısındaki mücadelesi ve yalnızlık karşısındaki dirayetini gösteren en etkileyici örneklerden biri olarak tarihte yerini aldı. Ve belki de dünyanın en ünlü macera kahramanlarından biri olan Robinson Crusoe'nun arkasındaki gerçek insan olarak yaşamaya devam ediyor. Alexander Selkirk'in hikayesi bize insanın doğa karşısındaki dayanıklılığını ve yalnızlıkla nasıl mücadele edebileceğini gösteren en etkileyici gerçek hikayelerden biri olarak tarihte yerini aldı. Eğer bu hikaye sizi de etkilediyse videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Gerçek Arşiv'de tarihin en ilginç ve en sıra dışı hikayelerini keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.